Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide hastalıklarından, mantar hastalığından bahsedeceğim. Mantar hastalığı orkidelerde çok sık karşılaştığımız ve çok hızlı ilerleyen bir hastalıktır. Özellikle orkidelerinizi rutin kontrollerini mutlaka yapmaya çalışın ve kontrol ederken bu şekilde eğer su damlacıkları görüyorsanız bu orkidenizde gövde mantarının olduğunun bir işaretidir. Gövde mantarı orkidelerde çok hızlı bir şekilde ilerleyen bir hastalıktır. Geç fark edilirse hızlı bir şekilde bütün yapraklarının döküldüğünü görebilirsiniz. Bu yüzden çok hızlı bir şekilde müdahale etmek gerekiyor. Ya da bazen orkidelerde birdenbire orta yapraklarda sararmalar görebilirsiniz. Bu yine aynı şekilde orkidenizin mantar olduğunu gösterir. Ya da orkidelerinizin yapraklarında bir takım böyle siyah lekeler. Bu da yine bir mantar hastalığıdır. Ve hızlı bir şekilde orkidenizin tomurcukları dökülüyorsa, tomurcuklarını açmadan kuruyor, soluyor ya da orkideniz çiçekli olduğu halde çiçeklerini döküyorsa, yaprakları sararıyorsa bu orkidenizde mantar hastalığın olduğunu gösteren bir durumdur. Ve dediğim gibi bu çok hızlı ilerleyen bir hastalıktır. Hemen müdahale etmeniz gerekiyor. Orkidelerde gövde kısmında su toplanması yani gövde mantarı ya da yapraklarda sararma, tomurcuklarda dökülme fark ediyorsanız hemen yapmanız gereken orkideye tarçın kullanmak. Bu doğal bir yöntem. Sürekli orkidelerimde kullandığım bir yöntem. Özellikle tarçınlı bakın su toplayan kısma döktüğünüz zaman bu kısmı zaman ile kurutacaktır. Çünkü tarçın içerisinde biliyorsunuz ki antiseptik, antioksidan özellik olduğu için bir takım enfeksiyonlara, mantar hastalıklarına çok iyi geliyor. Bu işlemi özellikle orkidenizde gövde mantarı çok ilerlemeden yapmanız gerekiyor. Eğer tarçın döktüğünüz halde orkidenizin yaprakları yine dökülüyor ve mantar hastalığı devam ediyorsa bu geç kaldığınızı gösterir. Çünkü mantar hastalığında geç kalındığı takdirde orkidenin bütün yaprakları dökülür maalesef. Özellikle gövde mantarında. Ama eğer geç kalmazsanız fark ettiğiniz anda bu işlemi uygularsanız pratik bir şekilde o bölgeyi kurutarak özellikle o bölgenin yeniden sağlığına kavuşmasına yardımcı olacaktır. Dökmüş olduğunuz tarçını bakın sadece gövde kısmına döktük ve kesinlikle kenar kısımlara dökmedim. Bu sulama açısından önemli. Bu işlemi uyguladıktan sonra orkidenizi bol ışık alan bir yere koyun ve zaman ile gözlemleyin. Bakın sizlere son durumunu da göstermek istiyorum. Tarçın döktükten sonra ve belirli bir zaman geçtikten sonra gördüğünüz üzere yapraklar artık kendini bıraktı. Bu durum aslında orkidenin gövde kısmının artık bakın kuruduğunu gösteriyor. Size şöyle yaprağı tuttum. Bakın tutuyorum ve göstermek istiyorum. Normalde yaprakları ben gövde kısmından çıkaracaktım. Fakat tarçının etkisini sizlere göstermek için özellikle beklettim. Bakın görüyorsunuz özellikle kopardığım yer tam yaprağın bitişik noktasının kuruduğunu görüyorsunuz. Bakın üst yapraklarında henüz mantar hastalığı devam ederken ama gövde kısmı kurumuş. Bizim için önemli olan gövde kısmındaki mantarın kurumasıydı. Ve böylelikle bu kısmı kuruttuktan sonra artık mantar hastalığından da kurtulmuş oluyoruz. Bakın görüyorsunuz bu kısmı biraz daha tarçın dökebilirsiniz. Hemen diğer yaprağımı da şöyle sizlere göstereyim. Bakın bu da yine gördüğünüz üzere kenarlardan kurumaya başlamış. Tarçının işe yaradığını gösteriyor. Bunu biraz daha bekleteceğim. Bu yaprağa bir şans daha vermek istiyorum. Belki tutunabilir. Evet bakın yaprakları yakından da göstermek istiyorum. Mantar olan kısmı bakın toz tarçın döktüğümüz yer kurumuş ve üst yaprak kısmı bakın kurumamış. Bu da gerçekten tarçının çok işe yaradığını gösteriyor. Özellikle mantar hastalığında bakın bu şekilde siyah lekeler oluyor. Buradan da eğer orkidenizin gövde kısmında siyahlıklar fark ediyorsanız mutlaka toz tarçın dökün. Çünkü bu bir mantar hastalığının daha yeni başlangıçta olduğunu gösteriyor. Toz tarçını tekrardan dökeceğim. Gövde kısmını çünkü yaprakları çıkardık. Bu bölgedeki mantar hastalığından tamamen kurtulmak için. Özellikle orkidelerinizi tarçını döktükten sonra bir takım noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Mantarlı bir orkide çok sulanmaz. Bu yine çok sık yapılan hatalardan bir tanesidir. Zaten mantar hastalığının en büyük sebebi fazla sulamadan kaynaklanıyor. Eğer fazla sulama yaparsanız mantar hastalığına yakalanır orkideniz. Ve mantar hastalığı olan orkidenizi asla bu yöntem ile sulamayın, daldırma yöntemiyle.
Çünkü orkideyi bu yöntemle suladığınız zaman kökler çok fazla su alacaktır ve bu da mantar hastalığının giderek ilerlemesine, yani yaprakların giderek sararmasına sebep olacaktır. Sizlere tavsiyem, mantar hastalığı olan orkidenizi bakın sadece kenar kısımlarından 4-5 yemek kaşığı kadar kenar kısımlarından sulamaya çalışın. Böylelikle orkide hastalık döneminde ihtiyacı olan suyu alacaktır. Ve orkidenin kökleri beyaza dönmediği sürece kesinlikle sulamayın. Ne kadar çok kuru bırakırsanız o kadar hızlı mantar hastalığı iyileşecektir. Bu da yine mantar hastalığından kurtulmak için önemli ve özellikle bol aydınlık olan bir yere koyun. Evet, orkidemin son durumunu da gösteriyorum bakın. Artık mantar tamamıyla kurudu ve geri kalan yapraklar sağlıklı. Toz tarçın mantarı kurutmada faydalı oldu. Bu süreçte orkidem özellikle çiçek dalını göstermek istiyorum. Orkidemde zaten çiçekleri vardı. Bakın bu yeni çıkarmış olduğu bir dal. Bu da orkidemizin sağlığına kavuştuğunu gösteriyor. Orkidenizin mantar hastalığının bittiğini yeni çiçek dalları çıkarmasından, yeni yapraklar çıkarmasından ve yeni kökler çıkarmasından anlayabilirsiniz. Bakın görüyorsunuz, çiçek dalı çıkarması, yaprağının şu anda artık sağlıklı olması orkidemizin mantarının durduğunu gösteriyor. Hemen sizlere özellikle orkidenin kök kısımlarını göstermek istiyorum. Bakın şu anda yeni küçük aktif kökler var. Bu kökler hep yeni çıkan kökler. Bu da orkidemizin sağlıklı olduğunu gösteriyor. Bu şekilde sağlıklı kökler, yeni aktif kökler çıkaran orkideler genel olarak kısa sürede yeni yapraklar da çıkarır. Bu orkidemiz yapraklarını kaybetti fakat gelişim içerisinde olduğu için iyi bir bakım ile kısa sürede yeni yapraklar da çıkaracaktır ve yeni çiçek dalları da çıkaracaktır. Eğer benim bu anlattığım püf noktalara dikkat ederseniz orkidenizdeki mantar hastalığı için dışarıdan, eczaneden normal mantar hastalığı ilacı almanıza gerek kalmaz. Sadece toz tarçın ile orkidelerinizdeki mantarı bu şekilde durdurabilirsiniz. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorularınızı yazabilirsiniz. Eğer bu anlattığım yöntemleri uyguluyor, deniyorsanız ve memnun kalıyorsanız yorumlar kısmına sonuçlarını yazarsanız böylelikle takip eden takipçilerim de fikir edinmiş olurlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.